Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize iyi sabahlar diliyorum. Güzel bir gün olsun hepimiz için, çok güzel olsun. Evet, bugün boyun ve sırt ağrılarını konuşacağız. Çok güncel ağrılar bunlar, çok konuşulan, halk dilinde çok fazla yaygın olan ağrıları konuşacağız. Değerli bir hocam var, tanıyorsunuz zaten onu. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, operatör doktor Çağrı Çırağıloğlu şu anda yayın konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar olsun. Güzel bir gün olsun hepimize. Konumuz sağlık, her zaman Her olduğu zamanki gibi. evet. Bugünkü konumuzu çok seviyorum çünkü boyun ve sırt ağrısı çok güncel ağrılar hocam. Hep herkesin hiç bende yok diyende bile bir şey var. Bende de var. O işte şurası bir ağrır, yoruluruz böyle Damar damar oturmaktan. üstüne biner. Damar kulunç üstüne olur. kulunç olur. Evet. Hani bunlar hepimizde olan şeyler. Evet, boyunda ağrı, sırtta kulunç diye bilinen ağrılar neden olur hocam? Bu ağrılar bende de var. Var değil mi? Yok, hepimiz Marangozun oluyor. Şimdi ben kapısı burada kırık olur derler ya. derler değil Evet. mi? Uzun oturduğumuz zaman, geçen yıl hatırlarsanız bende sakroiliyak sıkışması Evet. mesela olmuştu. Evet. Sonra ne yapacağımı öğrendim ve o egzersizlere başlayınca Ki rahatladım. sizde bile olmuştu. Ki Yani, sporcu bir evet. insanım. yani yıllardır haftanın Allah'tan altyapı kesinlikle. var yani. Çok O yüzden önemli. geri dönüşünüz çok hızlı ve kolay oldu. Şu doğru değil mi hocam? Çok doğru söylüyorsunuz. İşte ay nasıl olsa yapanla yapmayan aynı. İleride bunun ekmeğini yiyeceğiz. Kesinlikle öyle. Yani şu anda da ben yediğimi hissediyorum açıkçası. Şimdi burada daha önceki programlarda da bir örnek vermiştim hatırlarsanız, böyle yemeğimizi yedik, bulaşığımızı kaldırdık, tezgaha kenara koyduk ile bir sudan geçirdik koyduk arasında fark var. Var. Çok doğru. Şimdi günlerce kaldıysa o bulaşık, önce sıcak suda bekletmek, sonra belki böyle telle ovalamak gerekiyor vesaire. Doğru. Ona rağmen çıkmayan lekeler olabilir. Olabilir. O yüzden de sıkıntı olduğunda bir suyun altına götürelim. İlk bulaşığı götürdüğümüzde bir durulamak gibi. O ufak tefek günlük hayattaki, işte sizde olduğu gibi günlük hayatta saatlerce oturuyorsunuz, ayak üstüne atarak oturuyorsunuz, daha önce de konuştuk. Evet. Yanlış pozisyonu sadece düzeltmek bile bu sıkıntıların büyümesini engelleyen, hatta çoğu zaman önüne geçen durumlar oluyor. Çok doğru. Benzer şekilde şimdi artık herkes masa başında, pek çok insan. Eskiden tarlada çalışanlarda kulunç olmuyordu. Evet, niye olmuyordu ki? O kadar değil mi? Biçiyorlardı. Kaslar tarlada. aktif çalıştırıyorlar çünkü. Çünkü spor yani Spor o. aslında. Bir de outdoor hocam, açık hava. Aynen öyle. Oksijeni alıyor, hücreleri besliyor. Aynen öyle. Şimdi bir stres unsurumuz var. Ha. Özellikle beyaz yakalılarda, Şehir masa başında yaşamı. çalışanlarda ve şehir yaşamında. Şimdi diyelim ki bir gerildik, ne yapıyoruz? Dişlerimizi sıkıyoruz. Benzer şekilde yumruklarımızı Farkında sıkıyoruz değiliz. ve tüm kaslarımız aslında kasılıyor. Uyurken de öyle uyuyor. Uyurken de diş sıkanlar çok Tabii. fazla var. Hatta ilerleyen programlarda diş sıkmakla boyun ağrılarının ilişkisini de konuşalım. İyi hatırlattınız. Kesinlikle. O da keyifli bir konu olacaktır insanlara, halkımıza aydınlatmak açısından. Şimdi bu gerginliklerin hepsi masa başında oturmak. Şimdi biz düz oturduğumuzda kafamızın ağırlığı yaklaşık 5,5-6 kilo. Ağırlık merkezi leğen kemiğimizin ortasında. Ama biz masa başında nasıl oturuyoruz? Buradan görebiliyorlarsa birkaç saat sonra biraz kaykılmaya başlıyoruz. Yoruluyor Boynumuz beden öne böyle. gidiyor, Evet. sırtımız kamburlaşıyor. Bizim bu 6 kiloluk yükü boyun kaslarımız parmak Hocam kadar bir kaslar. hareket göstermiyorsunuz bize şurada. Ne yapalım? Yani boyun ağrısını geçirecek 5 hareket diye Evet söylesem ya. gündem olur. Ama bunlar fizik tedavi uzmanlarının işi. Ben kendi işimi yapayım. Tamam hocam. Bu bardak diyelim ki 200 gram. Evet. Ben bunu günde 100 kere indirip kaldırabilirim. Ama yarım saat böyle tutamam. Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi bizim kafamız yaklaşık 6 kilo ve günde 8 saat böyle duruyoruz. Bu kasların halini bir düşünün. Evet. Bu kaslar devamlı bizi hizaya sokmaya çalışıyor. Ve bir yerden sonra kendi gücü yetmediği için de komşulara diyor ki yetişin komşular. Doğru. Benim gücüm yetmiyor. Yardım O yüzden edin. de sırta, kürek kemiklerinin arasına yayılan kas ağrıları olmaya başlıyor. Kulunç ağrısı dediğimiz ağrılar. Bir görselimiz var, onu Alalım.
gösterdiğimde pek çok izleyicimiz diyecek ki aa aynısı bende de var. Tam burası diyecek. Tam evet. burası diyecek. Evet, gerçekten. Müsaadenizle göstereyim. Bakalım hocam. Şimdi omurgamız burası. Sağlı sollu boyun omurlarımız var. Trapez kası dediğimiz bir kas grubumuz var. Ense kökünden omuz başına, omuz başından sırt ortasına, bakın burada gösteriyor zaten böyle kabaca. Böyle elmas gibi veya baklava dilimi gibi bir kasımız var. Bu kaslarda da en çok ense kökünde, işte kürek kemiğinin biraz üstünde, kürek kemiğinin üstünde, hafif içinde ve omuz başına yayılan ağrılar. Daha da ilerlediğinde şakağa yansıyan, enseden başlayıp şakağa doğru yayılan baş ağrıları. Migrende çok sık karışır bu ağrılarda. Çeneye doğru gelen ağrılar. Çene sıkmayla bağlantıyı da bir sonraki programlarda konuşuruz. Çenemizi sıktığımızda veya çok sakız çiğnediğimizde buralarımız ağrır. Ağrır, doğru. Çenemizi sıktığımızda da buralarımız ağrır. Çok konuşanlar hocam. Çok konuşanlar da olabilir tabii Olabilir değil mi? ama boş konuşanlar hiç olmuyor ama. Olmuyor, doğru söylüyorsunuz. Az öz konuştum. Ama yani ne kadar o kulunç gözüküyor orada. Fotoğraflar Herkes böyle çok iyi. noktayla elini Evet, koyduğunda eliyle bakın burada tutar. kıtır kıtır bir şey var. Evet, çok kötü Bende falan de var der. şu anda, yani mikrofonu yaklaştırsak buralarda böyle kıtır kıtır şeyler var. Hissediyoruz. Buraları günlük hayatta çalıştırmamız çok mümkün olmuyor. Yani siz şu anda böyle duruyorsunuz ve saatlerce duruyorsunuz ve yıllarca böyle duruyorsunuz. Tabii, evet. Yani şimdi diyelim Ben ki spor yapmasam, sadece bu işi yapıyor olsam bittim. bitti. Evet. Şöyle değerlendirmek lazım bir yandan da. Ben oturan insanları çok iyi anlıyorum şu işe başladığımdan Kesinlikle. beri. Çok iyi anlıyorum. Şimdi siz haftanın 5-6 günü biliyorum böyle mesai yapar gibi spor yapıyorsunuz. Evet. Herkesin buna çok imkanı yok. Yani iş durumundan dolayı. Ama şöyle de değerlendirmek lazım. Diyelim ki haftanın 5 günü siz 1 saat spor yapıyorsunuz. Bu Hocam bunu harika bir isteyen şey. herkes yaratır. Dün akşam saat 10'da, ben 9'da eve geldim dün akşam, pazar günüydü. Tatilin son günü değil mi? Tabii. Bir arkadaşlarımla bir yere gittim, eve geldim, spor yaptım. Çünkü bugün spor yapamayacağım, tüm gün çalışacağım diye. Ve Olcan'la konuşurken resim attım, ya böyle bir şey olamaz dedim. Bu bir disiplin. Yani Kesinlikle yapmak öyle. isteyen insan yapıyor, onu demek istiyorum. Kesinlikle öyle. Buraya şöyle bir pencere açacağım. Lütfen. Şimdi siz haftanın 5 günü, diyelim ki 5 günü 1 saat spor yapıyorsunuz. Evet, 4 Ama günü kesin yapıyorum, 4-5 gün. günün 8 saati 10 saati oturuyorsunuz. Evet. Günün 10 saatinde çıkardığınız çöpleri 1 saatte her gün toplayamayabilirsiniz. Evet, evet. 1 saati yapmazsanız zaten o çöpler daha olacak. Daha olacak. Ama en azından 1 saat yapalım ki toplayabildiğimizi toplayalım. Çok doğru. Çok fark ediyor işte. Bir Kesinlikle yerden öyle. çıkıyor. Peki hocam, tedavilerine gelelim mi biraz? Bunların aslında tedavisi deminden beri konuştuğumuz Yaşam şey. şeklini Yaşam değiştirmek. şeklini değiştirmek. En temeli bu. En kolayı da bu. Ondan sonrasında bir fizyoterapistle, fizik tedavi uzmanı gözetiminde bu kasları nasıl kullanacağımızı, nasıl doğru çalıştıracağımızı öğrenmemiz lazım. Şimdi pek çok hasta diyor ki hocam ben yürüyüş yapıyorum. Yetmez mi? Bilmiyorum. Şimdi diyelim ki ben Yetmez ya hocam. bilek güreşçisiyim. Bilek güreşi sporuyla uğraşıyorum. Benim yüzmemin yaptığım işe bir katkısı var mı? Yüzmek tamam, genel olarak sağlık açısından çok önemli. Ama ben bileğimi de çalıştırmam lazım. Sizin boynunuzla alakalı bir sıkıntınız varsa yürümek size yetmeyecektir. Sıkıntı olan duruma, kasa yönelik de ekstra bir egzersiz yapmanız gerekiyor. Bunun da tedavisi egzersiz, hareket ettirmek. En önemlisi biraz önce de söylediğimiz gibi duruş pozisyonunuzu Duruş pozisyonu. önce kirletmeyelim ki temizlemek gerekmesin veya temizlemek daha kolay olsun. Çok doğru. Yani bence çok çok önemli. Peki hocam, elde uyuşma, bir şeyi tutarken düşürme. Bunu da çok duyuyoruz mesela. Evet. Yani- Sakarlıkmış gibi değerlendiriliyor. Sakarsın sen diyor mesela. Esasında bunun altında başka ciddi şeyler yatıyor. Evet. Burada sinirsel problemler devreye mi giriyor hocam? Bazı boyun fıtıkları, sinir sıkışmalarında böyle şeyler olabiliyor. Bu şikayetlerin detaylarını öbür programda konuşalım mı hocam? Süremizi aştık sanırım yine. Sizinle hiç ben süreyi yetmedi. yetiştiremiyorum. Evet, evet. Evet. Tamam, bir sonraki programda bunu konuşalım. Konuşalım, onunla başlayalım bir sonraki Tamamdır. programda. Sonra zaten sizinle şeyi konuşacağız hocam, piriformis'i. Arkadan da o piriformis sendromunu konuşuruz. Tamamdır.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geri geliyorum.